1915 yazı, Polonya'nın kuzeydoğusundaki bataklıklar arasında kadim bir kale. Osojek. Bu topraklar, Rus İmparatorluğu'nun kalbine giden yolu tutan son kilitlerden biriydi. Bir yıldır Alman toplarına, dev Bertha obüslerine direnmişti bu kale. Ama düşman, ele geçiremediği bu duvarları başka bir silahla yıkmaya karar verdi, görünmez, sessiz ve öldürücü bir gaz. 6 Ağustos 1915 sabahı, rüzgar Alman siperlerinden Rus mevzilerine doğru esti. Komutanların beklediği andı. 30 bataryadan salınan yaklaşık 260 ton klor gazı, yeşilimsi sarı bir bulut halinde ovaya yayıldı. Bu bulut, önüne çıkan her canlıyı, her yaprağı, her metal yüzeyi kavurarak ilerliyordu. 226. Zemlyansk Piyade Alayı'nın siperleri saniyeler içinde bu zehirli denizin altında kaldı. Askerler öksürerek, gözleri yanarak, ciğerleri parçalanarak yere yığılıyordu. Alman komutanlar, siperlerde hiçbir yaşam belirtisi kalmadığına emindi. Yaklaşık 7.000 piyade, zaferin kesin olduğu düşüncesiyle ileri harekete geçti. Ama kalede hala nefes alanlar vardı. 13. bölükten sağ kalan bir avuç asker, yüzleri gazdan yanmış, ciğerleri kan içinde, ayakta durmaya çalışıyordu. General Nikolay Brzozowski'nin komutasındaki savunma, son anına kadar pes etmemeyi seçti. Kalan topçular, ellerindeki her mermiyi ilerleyen düşmana karşı kullanmaya hazırlandı. Ve sonra o an geldi. Yüzleri kanlı bezlerle sarılı, üniformaları paramparça bu bir avuç asker, süngülerini takıp siperlerden dışarı fırladı. Öksürükleri arasında ciğer parçaları tükürerek, sendeleyerek ama duraksamadan ilerlediler. Karşılarında binlerce düşman askeri vardı ama bu askerler artık ölümden korkmuyordu. Bu görüntü karşısında dehşete kapılan Alman askerleri, sanki ölümün kendisi karşılarına dikilmiş gibi dondu kaldı. Sonra panik başladı. Binlerce Alman askeri geri kaçarken kendi dikenli tel engellerine takıldı. Kalenin son topları, geri çekilen bu kalabalığın üzerine ateş açtı. Sabaha karşı başlayan bu saldırı, Ole'ye doğru tamamen geri püskürtülmüştü. Osojek, bir kez daha düşmemişti. Sonradan ölü adamların saldırısı olarak anılacak bu karşı atak, sadece birkaç düzine askerin direnişiyle koca bir tümeni geri çevirmişti. Ama bu zafer, ağır bir bedelle gelmişti. Klor gazına maruz kalan yüzlerce Rus askeri, saldırıdan sonraki günlerde hayatını kaybetti. Zafer sevinci, ağır bir yasla iç içeydi. İlginç bir şekilde, kale birkaç hafta sonra düşmandan değil, kendi ordusunun kararıyla boşaltıldı. Büyük Rus geri çekilişi sırasında hatlar kısaltılırken Osojec'in tahkimatları bizzat Ruslar tarafından havaya uçuruldu. Ama o sabah kalenin surlarından yükselen görüntü, tarihe kazındı. Ölümden dönen askerlerin gölgesi, bir imparatorluğun hafızasında ebediyen yaşadı. Osojec'in hikayesi bize sorar, insan ruhu, en acımasız silahlar karşısında bile nasıl bu kadar direnebilir? Belki de cevap, o sabah kalkan birkaç düzine askerin adımlarında saklıdır.